Merhabalar. Bugün uzun zamandır bahsetmediğimiz bir konudan bahsedeceğim. Aslında çok önemli. Tüm dünyada bu mommy makeover diye geçiyor. Yani annelik estetiği. Anne olduktan sonra maalesef bazı kadınlarımızın vücudunda bazı deformasyonlar oluşabiliyor. Bunlar %90 genellikle meme ve karın bölgesinde oluyor. Evet, diğer bölgelerde de olabiliyor. Basen vesaire, yağlanmalar, liposuction ihtiyaçları ama genellikle mommy makeover denince, yani annelik estetiği deyince aklımıza ilk gelen şey karın germe ve meme küçültme veya da meme dikleştirme. Genellikle ikisini aynı anda yapabiliyoruz. Eğer hastanın genel durumu uygunsa, ek hastalığı yok ise aynı anda yapılabilecek ameliyatlar. Öncelikle meme küçültme hakkında isterseniz size bilgiler vereyim. Meme küçültme işlemini yaptırmak için emzirme işlemi bittikten en az 6 ay 1 sene geçmesi gerekiyor. Çünkü dokular involüsyona uğruyor. Yani küçülüyor, çekiliyor, gevşiyor, kendini bırakıyor ve bunun için bir zamana ihtiyaç var. Hemen emzirmeyi keser kesmez meme küçültme yapmak çok doğru değil. Dokular da ödemli oluyor çünkü o dönemde. Meme küçültmeyi nasıl yapıyoruz? Meme küçültmede meme başı etrafında ve memeden aşağıya doğru inen dik bir şekilde bir iz kalıyor. Hep soruyorlar, memenin altında böyle boylu boyunca iz kalmıyor mu? Hayır, ben o izden çok hoşlanmıyorum ve o izi yapmıyorum. Eğer gerek olursa bir 3 ay ya da 6 ay sonra memenin altında eğer bir doku toparlanması olursa onu böyle minik bir eliptik bir kesiyle alıp çıkarıp atıyorum. Dolayısıyla sizin böyle memenizin iç kısmından ta dışarılara kadar uzanan ekstra bir iziniz olmuyor. Bence o iz oldukça rahatsız edici bir iz. Şu dik iz neredeyse kayboluyor diyebilirim. Ameliyattan önce yapmanız gerekenler, mümkünse sigara kullanımınız varsa sigarayı kesmenizi istiyoruz en az 2-3 hafta önceden. Çünkü meme başını genellikle aşağıdan yukarıya doğru bir pedikülle, yani bir saplı bir doku parçasıyla yukarıya taşıyoruz meme başını. Ve daha sonra da dış kısımdaki meme dokularını orta kısımda birleştirip kapatıyoruz. Bu mesafe ne kadar uzarsa meme başında problem çıkma olasılığı da o kadar artabiliyor. Ne olabiliyor? Meme başı orada sıkışıp beslenemeyebiliyor. Dolayısıyla nekroz dediğimiz meme başı kayıplarına kadar giden çeşitli problemler olabiliyor. Biz kliniğimizde gördük mü böyle problemler? Hayır, görmedik ama tabii ki erken müdahale, ameliyat sırasında meme başının sıkışmaması için ekstra özen göstererek bu problemleri görmeyebiliyoruz. Hasta sigara içiyorsa eğer uzun bir göğüs dokusuyla beraber yukarıya taşıdığımız meme başının beslenmesinde problemler olabiliyor. O yüzden de bizim dışımızda gelişen bir sebep olduğu için sigarayı özellikle kesmesini istiyoruz hastaların. Bunun dışında ameliyattan sonra neler oluyor? Meme içinden çıkan dışarıya doğru ince borucuklar oluyor. Bu borucuklar silikon borucuklar. Böyle bir dışarıda bir haznede toplanıyor. İçeride birikebilecek kan, sıvı vesaireyi dışarıya bu borucuklar aracılığıyla alıyoruz. Gelen sıvının miktarına ve rengine bakarak duruma göre bu direnleri birinci, ikinci gün, en geç 3-4. günde çekiyoruz. Nadiren eğer gelen sıvı miktarı fazla ise ya da kan miktarı fazla ise veyahut da kanın karakteri henüz tam değişmediyse, yani hala kırmızı ise bazen bir hafta kadar tuttuğumuz direnler olabiliyor. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani diren kullanmayan arkadaşlarımız da var ama sanki diren daha güvenli gibi. Bu direnleri çekiyoruz. Size ameliyattan sonra özel bir sütyen giydiriyoruz. Bu sütyeni de bir 6-8 hafta kadar kullanmanızı istiyoruz. Aslında çok da özel bir sütyen değil. Memeleri böyle sıkı bir şekilde sabit tutan, altında demiri olmayan, yani baleni olmayan sütyenler bunlar. İstenirse bir ay sonra basit bir sporcu sütyenine de değiştirebilirsiniz bu sütyeni. Ameliyatın oturması bir 3 ay kadar alıyor. İlk ameliyat yapıldığında bu vertikal bir meme küçültme tekniği olduğu için, yani ameliyat tekniğinden dolayı memeniz böyle çok yukarıda gelebilir size. Böyle ağzınızın içine girecek gibi hissedebilirsiniz. Çok aşırı diklerdir. Fakat zamanla yer çekimiyle beraber aşağıya doğru iner ve 3 ayda daha doğal, damla görünümünde bir hal alır. Meme küçültme işlemini yaptıktan sonra hastaya mutlaka söylüyoruz, daha doğrusu yapmadan önce söylüyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra emziremeyebilirsiniz. Çok büyük oranda emziremezsiniz diyoruz. Çünkü fazla olan, büyük olan meme dokularının büyük bir kısmını alıp atıyoruz. Dolayısıyla oradaki süt kanallarını kesmek zorunda kalıyoruz ve emziremeyebiliyor hastalar. Valla bir hastam aslında emzirdi. Nasıl emzirdi bilmiyorum ama yıllar önce emziremezsin, bak daha çok gençsin, küçültme yapmayalım diye ısrar ettiğim
Meme küçültme yapmamak için uğraştığım çok genç bir hastam evlendi, çocuk doğurdu ve emzirdi. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Demek ki meme başına giden süt kanalları bir şekilde korunmuş o hastada, ama bu genelde pek gerçekleşen bir durum değil. Bunu da mutlaka söylemek istiyorum. Yani ikinci kere hamile kalmayı ve çocuk emzirmeyi planlıyorsanız bu ameliyatı biraz ertelemeniz gerekecek. Bunun dışında meme dikleştirme de yapabiliyoruz tabii ki. Sadece küçültme değil. Bazen de çünkü emzirdikten sonra memelerin içi tamamen boşalıyor. Ve içine bir şeyler koymak gerekiyor. Bu da genellikle protez oluyor. Ya da hastanın kendi dokusu yeterliyse memeyi dikleştirip kendi dokularını sıkılaştırıp fazla deriyi çıkarıp atıyoruz. Aynen bu teknikte de meme küçültmede olduğu gibi meme başında ve aşağıya doğru minik bir iz kalıyor. Memenin altında böyle boylu boyunca bir iz bırakmıyoruz. Protez koyabiliyoruz ya da koymayabiliyoruz. Bu tamamen hastanın durumuna göre karar veriliyor. Yani meme dokusunun var olup olmamasına göre karar veriliyor. Eğer meme protezi koyacaksak genellikle düz yüzeyli koymayı tercih ediyoruz. Mümkünse çok büyük bir protez koymayı tercih etmiyoruz. Sadece orada hafif bir diklik versin diye küçük bir protez yerleştiriyoruz. Çünkü meme protezlerinde de uzun dönemde, gerçi düz yüzeylerde hiç görülmemiş ama pürtüklü yüzeylerde ALCL denen bir çeşit yumuşak doku kanserine dönüşüm olabiliyor. O sebeple de mutlaka düz yüzeyli minik bir protez yerleştiriyoruz. Ama gene de hastamızı bu konuda uyarıyoruz. Meme küçültmeden sonra olan bütün süreç meme dikleştirme için de geçerli. Aynı şekilde sütyen kullanıyorsunuz. Memenin içinden dışına doğru çıkan, içeride birikebilecek kanı, sıvıyı vesaireyi dışarıya alan direnleriniz oluyor. Bu direnleri birkaç gün içinde genellikle çekiyoruz. Dikişleriniz genellikle kendi kendine eriyen dikişler oluyor ama gene de dışarıdan böyle tek tük attığımız sabitleyici bazı dikişler oluyor. Onları almamız gerekiyor. Onu da genellikle 2 hafta, 1 hafta bölgesine ve ipin kalınlığına göre değişmekle beraber o dikişleri alıyoruz. Meme dikleştirme ve küçültme bu şekilde. Karın germeye gelince, şimdi karın germede hastanın öncelikle bu işleme uygun olması gerekiyor. Karın germede hastayı şöyle değerlendiriyoruz. Göbek deliğinin altındaki dokunun gevşekliğine bakıyoruz. Aynı zamanda göbek deliğinin üstündeki dokunun gevşekliğine bakıyoruz. Eğer göbek deliğinin üstünde doku gevşek değilse, yani şurası oldukça gerginse, sadece alt kısımda bir gevşeklik varsa o zaman mini karın germe dediğimiz sadece bir miktar deri ve deri altı dokusunun çıkarılarak dikildiği daha basit bir yöntem yapılabilir. O sırada karın kasları da bir miktar onarılabilir. Ama tabii bizim asıl genellikle annelik estetiğinde yaptığımız tam karın germe oluyor. Çünkü genel olarak göbek deliğinin üstündeki bölgede sarkma ve gevşeme fazla oluyor. O durumda ne yapıyoruz? Göbek deliğini kesiyoruz. Karın tabanına sabit kalacak şekilde onu orada bırakıyoruz. Daha sonra karın derisini yukarı doğru kaldırıyoruz. Karın kaslarının üzerinden tamamen kaldırıyoruz. Aşağıya doğru çekiyoruz. Göbeği yeni yerinden dışarı çıkarıyoruz. Fazla olan dokuyu da çıkarıp atmıyoruz. Eğer ihtiyaç varsa bunları memeye enjekte edebiliyoruz. Kalçaya enjekte edebiliyoruz. Birçok bölgeye yağ enjeksiyonu şeklinde kullanabiliyoruz. Çünkü hani bu da bayağı çok yağ elde edebileceğimiz bir bölge. Tam karın germede göbek deliğinin yeri değişirken zaten hemen hemen göğse kadar bu karın üzerindeki deriyi kaldırdığımız için karın kaslarını da orta hatta dikerek sıkılaştırarak daha ince bir bel olmasını sağlıyoruz. Hem de karın kaslarının daha düzgün görünmesini de sağlıyoruz. Yine bu ameliyattan sonra içeriden dışarıya çıkan direnler oluyor. Bunlar da içeride biriken kanı vesaireyi, sıvıyı alıyorlar. Genellikle birkaç gün içerisinde de direnler alınıyor. Bir korse kullanıyorsunuz. Onu minimum 2 ay kadar kullanmanız gerekiyor. Ameliyat sonrası biraz sıkıntınız olabilir karın germede. Genelde meme küçültmede hastaların çok sıkıntısı olmuyor. Yani ameliyat olduk mu olmadık mı pek bir şey anlamadık falan diyorlar. Hani öyle aşırı ağrılı bir ameliyat değil. Ama karın germede karın kaslarıyla biraz oynadığımız için, dikiş attığımız için, fasyalardan geçtiğimiz için biraz hastanın ağrısı fazla olabiliyor. İlk günler böyle biraz hafif öne eğilerek yürümek zorunda hissedebiliyorlar kendilerini. Aslında bu iyi bir şey. Vücudun kendini bir şekilde koruma mekanizması. Güzel bir şey yani. İlk günlerde biraz daha böyle hafif öne eğilerek yürüyebilirsiniz ama bir hafta sonra bu yavaş yavaş düzelir. Bu arada ağrı kesicilerle kesilemeyecek kadar şiddetli bir ağrı değil tabii ki. Sadece sizi sürekli hani uyaracak bir ağrı, dikkatli olmanız için. Dediğim gibi ağrı kesicilerle mutlaka kontrol altında tutabiliyoruz ağrınızı.
Dikişler kendi kendine eriyen dikişler. Sadece göbek etrafında birkaç dikiş oluyor böyle tek tek koyduğumuz. Onları ikinci haftada alıyoruz. Gene anahtar dikişler oluyor. Karın bölgesinde tek tek aralara koyduğumuz, açılmasın diye daha sağlam dikişler. Onları da 4-5 gün içerisinde en geç bir haftada almaya çalışıyoruz ki iz kalmasın. Eriyen dikişler zaten kendi kendine eriyorlar. Hastaları çok mutlu eden, günlük hayatlarında kendilerine daha çok güven duymalarını sağlayan ameliyatlar bu ameliyatlar. O yüzden de hatırlatmak istedim. Korse kullanımı gerektiği için bu mevsim harika, tercih edilebilecek bir mevsim. Yaz döneminde biraz daha sıkıntılı oluyor çünkü bu korse, sütyen vesaire sıkı sıkı dolaşmak. Ayrıntılı bilgi için isterseniz kliniğimize gelebilirsiniz, bizi arayabilirsiniz. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler.